Tolkien evreni bir güç piramidiydi. Ama bu piramitte güç kılıçla ölçülmedi, ordularla hesaplanmadı, topraklarla tartılmadı. Tolkien'in güç tanımı bambaşka bir yerden geliyordu. Bir varlığın yaratılış hiyerarşisindeki konumu, iradesinin derinliği, etkisinin kalıcılığı ve belki de en önemlisi sahip olduğu kudreti nasıl kullandığı. Kimi varlıklar güçlerini korumak için kullandı, kimileri yıkmak için, kimileri kontrol etmek için. Kimi gücünü bilinçli olarak bıraktı, kimi gücüne yenildi. Bu sıralama sadece bir sayı listesi değil, Tolkien'in güç felsefesinin katman katman açılımı. Eğer Tolkien'in yarattığı evreni yüzeysel bir fantezi masalı sanıyorsan, bu video o yanılgıyı temelden sarsacak. Kurgu Anatomisine abone ol. Çünkü bu yolculuk derinlere iniyor. 10. sırada Galadriel var. Bir elfin bu listede ne işi olduğunu soranlar için cevap basit. Galadriel sıradan bir elf değildi. Valinor'da doğdu, iki ağacın ışığını kendi gözleriyle gördü ve o ışığı binlerce yıl boyunca kendi varlığının içinde taşıdı. Tolkien onu mektuplarında Feanor'dan sonra Noldor'un en güçlü ve en yetenekli elfi olarak tanımladı. Ama aralarında kritik bir fark vardı. Feanor sahip olduğu ışığı Silmarillere hapsetmeye çalıştı. O mücevherlere bağımlı hale geldi ve bu bağımlılık onu yeminine, yemini onu akraba katliamına, katliam onu lanete sürükledi. Galadriel ise aynı ışığı kendi varlığının içinde tuttu. Herhangi bir nesneye bağlamadı. Herhangi bir yeminin zincirlerine teslim etmedi. Bu fark küçük görünebilirdi. Ama Tolkien'in tüm mitolojisinin üzerine kurulduğu temel ayrımlardan biriydi. Galadriel'in gücü kılıçta değil zihinsel ve ruhsal derinlikte yatıyordu. Birinci çağda Maia olan Melian'dan öğrendi. Bir elf olmasına rağmen onunla neredeyse eşit düzeyde entelektüel bir ilişki kurdu. Melian'ın kuşatma kuşağının prensibini kavradı ve çağlar sonra Lothlorien'i var etti. Nenya'nın gücüyle o ormanı zamanın dışına çıkardı. Valinor'un orta dünyadaki son izine dönüştürdü. Yüzük kardeşliği Lothlorien'e vardığında her bir üyenin zihnine ayrı ayrı dokundu. En derin korkularıyla yüzleştirdi. Boromir bu deneyimden sarsılarak çıktı. Çünkü Galadriel'in bakışı tek yüzüğe duyduğu gizli arzuyu açığa çıkardı. Sonra her birine ileriki yolculuklarında lazım olacak hediyeleri verdi. Frodo'ya Shelob'un inine ışık olacak şişeyi, Sam'e şairi yeniden yeşertecek toprağı, Gimli'ye ise Feanor'un 3 kez isteyip alamadığı saç tellerini. Ve Tolkien'in tüm eserinin en güçlü anlarından birinde Frodo tek yüzüğü ona teklif ettiğinde binlerce yıllık hükümranlık arzusunu bilinçli olarak bıraktı. Sınavımı geçtim, küçüleceğim, batıya gideceğim ve Galadriel olarak kalacağım dedi. Güç Tolkien için sahip olduğun kudreti ne zaman kullanmayacağını bilmekti. Galadriel bu tanımın en zarif kanıtıydı. 9. sırada Elrond var. Elrond'un hikayesi kayıpla başladı ve kayıpla şekillendi. Annesi Elwing bir Silmaril'i kurtarmak için kendini denize attı. Babası Erendil, Valinor'a ulaşıp yardım diledi ama geri dönmedi. Gökyüzünden bir yıldıza dönüştürüldü. Elrond ve ikiz kardeşi Elros, Feanor'un oğulları Maedhros ve Maglor tarafından kaçırıldı. Yani ailesini yok eden soyun elinde büyüdü. Bu travma herhangi bir varlığı kırabilirdi. Ama Elrond kırılmadı. Hatta Maglor'un ona gösterdiği şefkati bile kabul edebildi. Yarı elf, yarı insan kanıyla doğmuş olan Elrond bir gün bir seçimle karşı karşıya bırakıldı. Elf mi olacaktı, insan mı? Kardeşi Elros insanlığı seçti. Númenor'un ilk kralı oldu ve ölümlü bir hayat yaşadı. Elrond ölümsüzlüğü seçti. Ama bu seçim onu ebedi bir kayıp taşıyıcısına dönüştürdü. Kardeşinin ölümünü izledi. Kardeşinin soyunun yükselişini ve çöküşünü izledi. Númenor'un denize gömülüşünü uzaktan duydu. İkinci çağda Gil-galad'ın yanında Sauron'a karşı savaştı. Son ittifak savaşında Orodruin'in yamacında durdu. Isildur, Sauron'un parmağından tek yüzüğü kestiğinde ve onu ateşe atmayı reddettiğinde Elrond oradaydı. O anın ağırlığını, o başarısızlığın sonuçlarını çağlar boyunca taşıdı. 3. çağda Imladris'i kurdu. Vilya'nın gücüyle o vadiyi hem bir sığınağa hem de Orta Dünya'nın en büyük bilgi merkezine dönüştürdü. Isildur'un mirasçılarını nesiller boyunca korudu, yetiştirdi ve Aragorn'un ortaya çıkışına giden yolu hazırladı. Yüzük toplantısı orada gerçekleşti. Tek yüzüğün yok edilmesine giden stratejik harita orada çizildi. Ama Elrond'un asıl gücü ne yüzüğünde ne de stratejik zekasındaydı. Şifa verme kapasitesindeydi. Frodo'yu Morgul bıçağının zehrinden kurtaran Elrond'tu. O zehir Frodo'yu Nazgûl dünyasına, hayalet alemine çekiyordu ve Elrond onu o eşikten geri aldı. Tolkien evreninde şifa vermek yıkmaktan çok daha zor ve çok daha yüksek bir güç biçimiydi. Onarmak yaratmanın en yakın akrabasıydı. Elrond'un hikayesinin en ağır bedeli ise kızı Arwen'le ilgiliydi. Arwen Aragorn'u sevdi ve babası Elrond'un çağlar önce kardeşi Elros'la yaşadığı aynı ayrılığı tekrarladı. Ölümlülüğü seçti. Elrond kendi kızının ölümlü bir yaşamı seçtiğini kabul etmek zorunda kaldı. Onu bir gün kaybedeceğini, onun ölümünü izleyeceğini ya da ondan önce batıya giderek onu bir daha göremeyeceğini bildi. Bu kişisel trajediydi. Elrond'un tüm gücüne rağmen değiştiremediği bir gerçekti
Ve bu güçsüzlük paradoksal biçimde onu insani kılan, derinleştiren unsurlardı. Elrond kayıplarla yoğruldu ama onarmayı, korumayı, sevmeyi seçti. Bu seçim onu Galadriel'in bir basamak üstüne taşıyordu. 8. sırada Gandalf var. Ama Gandalf dediğimizde aslında Olorin demiş oluyorduk. Valinor'da yaşamış, Manve ve Varda'nın saraylarında bilgelik edinmiş bir Maiya. Orta Dünya'ya gönderilmeden önce Olorin, elfler arasında görünmeden yürür, onlara doğrudan konuşmadan ilham verirdi. Bu detay önemliydi çünkü Gandalf'ın Orta Dünya'daki görevi tam olarak buydu. Doğrudan müdahale etmeden ilham vermek. Valar, Sauron'un yükselen tehdidine karşı 5 Istari'yi gönderdi ve her birine açık bir kısıtlama koydu. Güçlerini doğrudan kullanmayacaklar. Halkları yönlendirmeyecekler, Sauron'a kendi silahlarıyla karşılık vermeyeceklerdi. Bu kısıtlama hayati bir tasarım kararıydı. Valar geçmişte Orta Dünya'ya doğrudan müdahale ettiğinde kıtaların battığını biliyordu. Istari'nin görevi fethetmek değil, umut taşımaktı. Gandalf bu kısıtlamaya sadık kalan tek Istari oldu. Saruman ihtirasa kapıldı. Yüzüğü aradı, sonunda kendisi bir tirana dönüştü. Radagast doğaya o kadar gömüldü ki görevini unuttu. Mavi büyücüler doğuda kayboldu. Gandalf ise binlerce yıl boyunca ihtiyar bir adamın kılığında, yıpranmış bir pelerin ve meşe asasıyla gücünü bilerek saklayarak yürüdü. Gandalf'ın gerçek kudretinin bir anlığına parladığı an, Moria'daki Balrog karşılaşmasıydı. Khazad-dûm köprüsünde Durin'in felaketi karşısında durduğunda, "Ben gizli ateşin hizmetkarıyım, Anor'un alevinin taşıyıcısıyım" dedi. Bu sözler bir blöf değildi. Gandalf Narya'yı, ateş yüzüğünü taşıyordu ve gizli ateşe yapılan bu referans onun kozmik hiyerarşideki gerçek konumunu ele veriyordu. Balrog'la savaşı Moria'nın en derin çukurundan Zirak-Zigil'in en yüksek zirvesine kadar sürdü. 10 gün boyunca iki mayıya çarpıştı. Gandalf kazandı ama bedeli hayatıydı. Sonra Eru Ilúvatar onu geri gönderdi. Bu kez beyaz Gandalf olarak. Kısıtlamaları bir miktar gevşetilmiş halde geri döndü. Saruman'ın asasını kırdı. Theoden'i Saruman'ın büyüsünden kurtardı. Pelennor cephesinde Minas Tirith'in kapısında Nazgûl Lordu'na tek başına karşı durdu. Ama tüm bu gösterilere rağmen hiçbir zaman tam gücünü serbest bırakmadı. Savaşı kazananlar hobbitler oldu, insanlar oldu, ölümlüler oldu. Gandalf onlara yalnızca umut ve cesaret verdi. Bu bilinçli kısıtlama paradoksal biçimde onu yüceltti. Tolkien'in evreninde gücünü kontrol eden, gücüne yenilenden her zaman daha üstündü. Gandalf'ın bu listedeki konumu bazıları için düşük görünebilir. Sonuçta bir Maiya olarak Sauron'la aynı düzlemdeydi ve Sauron'u alt edecek stratejik planın mimarıydı. Ama Tolkien'in hiyerarşisinde sıralama salt güce değil, gücün nasıl kullanıldığına da bağlıydı. Gandalf'ın Istari formu onun gerçek gücünü yansıtmıyordu. İhtiyar bedeni bir kısıtlama aracıydı. Tıpkı bir nehrin barajla kontrol altına alınması gibi. Gandalf, beyaz Gandalf olarak döndüğünde bile tam gücüne erişmedi. Sadece biraz gevşetildi. Gandalf'ın Orta Dünya'ya asıl katkısı ne savaştı ne de büyüydü. Umuttu. Karanlığın en yoğun olduğu anlarda, herkesin pes ettiği noktalarda Gandalf umut vermeye devam etti. Tolkien'in evreninde umut metafizik bir güçtü. Morgoth'un saçtığı karanlığın panzehiriydi. Gandalf bu panzehiri binlerce yıl boyunca Orta Dünya'nın damarlarına enjekte etti. 7. sırada Balroglar var. Ateş ve gölgeden oluşan, Morgoth'un hizmetine girmiş Maiyalardı bunlar. Sauron veya Gandalf'la aynı ontolojik düzlemde yaratılmışlardı ama farklı bir yola saptılar. Morgoth'un karanlığına teslim oldular ve o karanlık onları tanınmaz hale dönüştürdü. Ateş kırbaçları, karanlık kılıçları ve devasa bedenleri vardı. Ama asıl güçleri fiziksel silahlarında değildi. Varlıklarının kendisinde yatıyordu. Bir Balrog yaklaştığında hava ağırlaştı, ışık söndü, umut çekildi. Korku onların silahıydı ve bu korku sıradan bir duygu değildi. Ruhsal düzlemde hissedilen, iradeyi kıran metafizik bir baskıydı. 1. çağda Balrogların lordu Gothmog, Noldor'un en büyük krallarından Fingon'u öldürdü. Gondolin kuşatmasında şehre saldıran ordunun başındaydı ve ancak Elf Lordu Ectelion'un kendini feda etmesiyle düşebildi. İkisi birlikte çeşmenin sularına gömüldü. Bu detay Balroglarla ilgili değişmez bir kalıbı gösteriyordu. Bir Balrog'u yenmek, onu öldüren varlığında hayatına mal oluyordu. Glorfindel bir Balrog'u öldürdü ve uçurumdan düştü. Gandalf bir Balrog'u öldürdü ve öldü. Balroglar eşit takas talep eden varlıklardı. Onlarla savaş her zaman karşılıklı yıkımla sonuçlanıyordu. Durin'in felaketi, Moria'nın derinliklerinde binlerce yıl uykuda yattı. Ama salt varlığı bile cücelerin o devasa madenleri terk etmesine yetmişti. Tolkien, Balrogların sayısını farklı metinlerde farklı verdi. Erken yazılarında yüzlerceydi. Sonraki notlarında en fazla 7. Hangisi doğru olursa olsun tek bir Balrog'un düşürülmesi için gereken bedel, bu varlıkların güç ölçeğindeki yerini tartışmasız kanıtlıyordu. 6. sırada Sauron var.
Tolkien evreninin en tanınmış kötüsüydü. Ama çoğu kişinin gözden kaçırdığı bir gerçek vardı. Sauron başlangıçta kötü değildi. Aule'nin öğrencisiydi. Zanaat, düzen ve mükemmellik tutkusuyla doluydu. Aule'den yapı kurmayı, sistemler tasarlamayı, ham maddeyi bir düzen içinde şekillendirmeyi öğrenmişti. Morgoth onu bu tutku üzerinden ayarttı. Kaos içindeki dünyayı kontrol altına almak, mükemmel bir düzen kurmak vaadi Sauron'un en derin arzusuna hitap ediyordu. Sauron'un trajedisi tam da buradaydı. Düzeni o kadar çok istedi ki düzeni dayatmak için tiranlığa dönüştü. Tolkien'in en acımasız ironisiydi bu. Mükemmellik arzusu, mükemmelliğin tam karşıtını üretti. İkinci çağda Anatar kılığıyla Eregion'daki elf ustalarını kandırdı. Güç yüzüklerinin dövülmesine katkıda bulundu. Ve gizlice Orodruin ateşinde tek yüzüğü yarattı. Bu yüzük bir silah değildi. Tüm yüzük taşıyıcılarının iradesini kendine bağlayan bir kontrol aracıydı. Sauron'un gücü Morgoth'unkinden farklı bir biçim aldı. Morgoth yıkmak istedi. Sauron kontrol etmek istedi. Tek yüzük bu kontrolün somutlaşmış haliydi. Ve Sauron kendi gücünün büyük bir kısmını o yüzüğe akıttı. Bu onu devasa bir kudret sahibi yaptı ama aynı zamanda kırılgan yaptı. Gücünü tek bir nesneye bağlamak, Feanor'un Silmariller hatasının çok daha büyük ölçekli tekrarıydı. Sauron fiziksel formunu birden fazla kez kaybetti. Númenor'un çöküşünde bedeni yok oldu. Son İttifak Savaşı'nda parmağıyla birlikte yüzüğü kesildi. Her seferinde geri döndü ama her dönüşte biraz daha azaldı. Biraz daha eksildi. Üçüncü çağın sonunda artık fiziksel form bile alamıyordu. Barad-dûr'un tepesinde bir göz olarak, iradesini yüzük üzerinden yansıtan bir gölge olarak varlığını sürdürüyordu. Tek yüzük Orodruin'de eridiğinde Sauron tamamen dağıldı. Geride bir gölge bile kalmadı. Gücünü bir tek nesneye yatıran varlık, o nesne yok olduğunda kendisi de yok oldu. Galadriel'in hiçbir nesneye bağlanmama erdemi, Sauron'un çöküşünde en acı biçimde teyit edilmiş oluyordu. Sauron'un en tehlikeli özelliği şiddet kapasitesi değildi, aldatma yeteneğiydi. O, biçim değiştirebilen, güzel bir form alabilecek kadar ustaca manipülasyon yapabilen bir varlıktı. Anatar kılığında elfleri kandırdı. Númenor'da esir olarak başlayıp kralın baş danışmanı olarak yükseldi. Bir adanın tamamını kendi dinine çevirdi. Sauron'un Númenor'daki rolü belki de tüm Tolkien evreninin en ürkütücü güç gösterisiydi. Zincirlenmiş bir esir olarak geldi ama birkaç yıl içinde Ar-Pharazôn'u Morgoth'a tapınmaya, insan kurban etmeye ve Valinor'a savaş açmaya ikna etti. Fiziksel güç kullanmadan bir medeniyeti yıktı. Bu Tolkien'in güç tanımının karanlık yüzüydü. Gücün en yıkıcı biçimi kaba kuvvet değil, iradeleri esir alan aldatmacaydı. 5. sırada Eönwë var. Bu ismi ilk kez duyanlar olabilir ama Tolkien Eönwë'yi açık bir ifadeyle tanımladı. Arda'daki silahların en büyük ustası. Eönwë bir Maia'ydı ama sıradan bir Maia değildi. Manwë'nin baş habercisi, Valar'ın iradesini Arda'ya taşıyan otorite figürüydü. 1. çağın sonunda Morgoth'un tahakkümü öyle bir noktaya ulaşmıştı ki Orta Dünya'nın halkları tek başlarına ona karşı koyamaz hale gelmişti. Fingolfin teke tek dövüşte Morgoth'u yaralamıştı ama yenemedi. Beren ve Lúthien bir Silmaril'i Morgoth'un tacından söktü ama bu onun gücünü kırmadı. Elendil'in Valinor'a ulaşıp yardım dilemesinin ardından Valar nihayet müdahale etti ve bu müdahalenin askeri komutası Eönwë'ye verildi. Güçlerin savaşı Tolkien evreninin en büyük ve en yıkıcı çatışmasıydı. Beleriand kıtası bu savaşta parçalandı. Dağlar çöktü ve koca bir kıta denizin altına gömüldü. Eönwë, Morgoth'un Balrog ordularını, ejderha sürülerini ve sayısız ork lejyonunu bozguna uğrattı. Ansalagon Kara, tarihte uçmuş en büyük ejderhaydı. Erandil onu Vingolot gemisinden düşürdüğünde Tangorodrim'in 3 devasa zirvesi üzerine çökerek yıkıldı. Eönwë tüm bu kaosu yönetti ve zafere ulaştırdı. Savaşın ardından Morgoth'un tahtının önünde durup ayaklarındaki demir tacı söktü. Silmarilleri aldı ve Morgoth'u zincire vurdu. Ama Eönwë'yi bu listede üst sıralara taşıyan şey salt savaş becerisi değildi. Savaştan sonra Sauron teslim olmak istediğinde Eönwë onu yargılama yetkisinin kendisinde olmadığını açıkça söyledi. Bir Maia başka bir Maia'yı yargılayamazdı. Bu yetki yalnızca Valar'a aitti. Eönwë elindeki muazzam güce rağmen o gücün sınırlarını bildi ve bu bilinç Tolkien'in güç felsefesinde her zaman yükselen bir erdem olarak karşımıza çıktı. Güç sahibi olmak kolaydı. O gücün nerede bittiğini bilmek asıl ustalıktı. 4. sırada Ungoliant var. Tolkien'in evreninin en gizemli, en rahatsız edici, en sınıflandırılamaz varlığı. Ungoliant'ın kökeni bile belirsizdi. Tolkien onu hiçbir kategoriye kesin olarak yerleştirmedi. Muhtemelen dünyanın dışındaki boşluktan gelen, belki de Melkor'un yaratılış müziğindeki ilk uyumsuzluktan doğan bir varlıktı. Ama Morgoth'un hizmetkarı değildi. Hiçbir zaman olmadı. Kendi başına hareket eden, kendi açlığıyla yönlenen bağımsız bir güçtü. Onun kudreti bu listedeki diğer varlıklardan temelden farklıydı. Çünkü Ungoliant yaratmadı, kontrol etmedi, yönetmedi, korumadı, yuttu, ışığı yuttu,
Enerjiyi yuttu. Varlığın kendisini yuttu ve yuttukça büyüdü. İki ağacı Morgoth zehirledi ama onların öz suyunu tüketen, ışıklarını söndüren Ungoliant'tı. Valinor'un ışığının yok edilmesinde Morgoth plancıydı, Ungoliant icracıydı. Ve o eylemin ardından etrafına öyle bir karanlık yaydı ki Valar bile o karanlığın içini göremedi. Ungoliant'ın zirve gücüne ulaştığı an bu evrenin en dehşet verici sahnelerinden biriydi. İki ağacın ışığını yuttuktan sonra Morgoth'un elindeki Silmarilleri talep etti. Morgoth reddedince Ungoliant onu ağlarıyla sardı ve Tolkien açıkça yazdı. Morgoth o an yardım çığlığı attı. Birinci Karanlık Lord tüm Valar'a meydan okumuş, Valinor'un ışığını söndürmüş olan varlık Ungoliant'ın karşısında çaresiz kaldı. Balroglar Tangorodrim'den koşarak gelip efendilerini kurtardı. Ama bu sahne Ungoliant'ın zirve anında neye ulaşabildiğini unutulmaz biçimde gösteriyordu. Bu güç elbette geçiciydi. Ungoliant parazitik bir yapıdaydı. Yuttukça büyüyordu ama yutacak bir şey bulamadığında da küçülüyordu. Efsaneye göre sonunda kendi kendini yedi. Sonsuz açlığı onu içeriden tüketti. Ama o zirve anında Morgoth'u bile tehdit edebilmiş olması, Tolkien evreninde gücün sadece yaratma ve kontrol olmadığını, yutmanın da bir güç biçimi olduğunu hem de en ilkel ve en korkunç olanını kanıtlıyordu. Ungoliant'ın mirası da kaybolmadı. Torunu Shelob 3. çağda Cirith Ungol'da yaşamaya devam etti. Shelob büyük annesinin gücünün soluk bir yansımasıydı ama o bile Frodo'yu zehirleyecek, Sam'i umutsuzluğa düşürecek kadar güçlüydü. Sauron bile Shelob'a dokunmamıştı. Onu geçit bekçisi olarak kullanıyordu. Ungoliant'ın kanını taşıyan bir yaratığa Karanlık Lord bile saygıyla yaklaşıyordu. Bu detay Ungoliant'ın mirasının çağlar sonra bile nedenle ağır bir gölge bıraktığını gösteren küçük ama anlamlı bir işaretti. 3. sırada Manwe var. Valar'ın başı. Eru Ilúvatar'ın Arda'nın üzerindeki temsilcisi. Yaratılışın düzeninin koruyucusu. Tolkien onu rüzgarın ve gökyüzünün efendisi olarak tanımladı. Kartallar onun gözleri ve habercileriydi. Taniquetil'in zirvesinden tüm Arda'yı gözetliyordu. Ama Manwe'nin gücü fiziksel hakimiyetin çok ötesindeydi. O, Eru'nun düşüncesini en iyi anlayan Ainu'ydu. Yaratılış müziğinde Ainulindale'de Eru'nun melodisine en yakın ezgiyi o seslendirmişti. Bu, Manwe'yi sadece güçlü değil, ontolojik olarak ayrıcalıklı kılıyordu. Eru'nun niyetine en yakın duran, o niyeti en iyi kavrayan varlıktı. Diğer Valar'ın hepsi Eru'nun düşüncesinin farklı yönlerini temsil ediyordu. Ulmo suları, Aule toprağı ve zanaati, Mandos kaderi ve zamanı. Ama Manwe bunların hepsinin üzerinde duran genel iradeyi, büyük resmi görüyordu. Manwe'nin en büyük paradoksu da buradaydı. En güçlü Vala olmasına rağmen en çok eleştirilen Vala'ydı. Morgoth'a karşı geç kaldı. Noldor'un trajik göçünü engelleyemedi. Orta Dünya'nın çektiği acılara uzun süre seyirci kaldı. Bu eleştiriler yüzeysel olarak haklı görünebilirdi ama Tolkien'in kastettiği çok daha derindi. Manwe doğrudan müdahalenin bedelini biliyordu. Valar her müdahale ettiğinde coğrafya değişti. Utumno kuşatması Arda'nın yüzeyini sarstı. Güçlerin savaşı Beleriand'ı okyanusun altına gömdü. Müdahale kurtarıyordu ama aynı anda yıkıyordu da. Manwe'nin tereddütü tembellik değildi. Gücünün sonuçlarını hesaplayan bir bilincin ağırlığıydı. Üstelik Melkor onun kardeşiydi. Aynı düşünceden doğmuşlardı. Manwe kendi doğasında kötülük olmadığı için kötülüğü tam olarak kavrayamıyordu. Bu bir zaaf mıydı yoksa masumiyetin son kalesi mi? Tolkien bu soruyu yanıtsız bıraktı ama Manwe'nin gücünden asla şüphe etmedi. O, Eru Ilúvatar'ın iradesinin taşıyıcısıydı ve bu yük onu sıralamanın üst katmanına yerleştiriyordu. 2. sırada Morgoth var. Melkor olarak yaratıldığında o, tüm Ainor'un en güçlüsüydü. Tolkien bunu açıkça ifade etti. Melkor diğerlerinin her birinin sahip olduğu güçlerden birer parça taşıyordu. Manwe'nin otoritesinden, Aule'nin yaratıcılığından, Ulmo'nun derinliğinden hepsinden birer pay ona verilmişti. Ama Melkor bu muazzam güçle yetinmedi. Eru'nun gizli ateşini yani yoktan var etme kapasitesini aradı. Boşlukta gizli ateşi aradı ama bulamadı. Çünkü o ateş yalnızca Eru'nun kendisindeydi. Bu başarısızlık Melkor'u Morgoth'a dönüştürdü. Yaratamayacağını keşfettiğinde var olanı bozmaya yöneldi. Tolkien'in kötülük tanımının özü buradaydı. Kötülük bağımsız bir yaratıcı güç değildi. Yaratma kapasitesinden yoksun kalmış bir iradenin sapmasıydı. Morgoth'un gücü çağlar içinde paradoksal bir yol izledi. Başlangıçta tüm Valar'dan güçlüydü ama gücünü sürekli olarak Arda'nın kendisine akıttı. Tolkien bu kavramı Morgoth'un saçılması olarak adlandırdı ve bu kavram onun mitolojisinin en derin fikirlerinden biriydi. Morgoth iradesini Arda'nın dokusuna işledi. Dağlara, topraklara, canlılara, maddenin kendisine, kendi karanlığını enjekte etti. Bu yüzden Arda kirliydi. Kötülük dışarıdan gelen bir enfeksiyon değil, dünyanın hamuruna karışmış bir zehirdi. Orta Dünya'da kış neden bu kadar sertti? Hastalık neden vardı? Taş neden kırılgandı?
Çünkü Morgoth kendi özünü bu şeylerin içine akıtmıştı. Morgoth gücünü saçtıkça bireysel olarak zayıfladı ama etkisi evrenselleşti. Birinci çağın sonunda fiziksel formu o kadar azalmıştı ki Tangorodrim'in altında korkuyla oturuyordu. Fingolfin onu teke tek dövüşte yaralamıştı. Bir elfin bunu başarabilmesi Morgoth'un ne kadar azaldığını gösteriyordu. Ama yarattığı hasar kalıcıydı. Arda var olduğu sürece Morgoth'un gölgesi var olacaktı. Sauron gücü tek yüzüğe yatırdı. Morgoth gücünü Arda'nın kendisine yatırdı. Tek yüzük yok edildi ama Arda yok edilemezdi. Morgoth bireysel olarak yenildi ama mirası ebediydi. Bu kavram Tolkien evreninin neden her zaman bir hüzün taşıdığını ve kötülüğün neden asla tamamen silinemeyeceğini açıklıyordu. Morgoth'un hikayesi güçlerin savaşıyla bitmedi. Valar onu yakaladı, zincire vurdu ve boşluğa sürdü. Ama Tolkien'in bazı notlarında Dagor Dagorath'tan, son savaştan söz edildi. Bu kehanete göre Morgoth bir gün zincirlerini kıracak ve son kez Arda'ya saldıracaktı. O savaşta Tulkas onunla yeniden karşılaşacak, Turin Turambar onu nihai olarak öldürecek ve Silmariller geri alınacaktı. Tolkien bu kehaneti yayımlanmış metinlerinde kesinleştirmedi ama varlığı bile önemli bir gerçeğe işaret ediyordu. Morgoth'un tehdidi hiçbir zaman tam olarak ortadan kalkmadı. Karanlık Lord yenildi ama yok edilemedi. Çünkü yok edilmesi Arda'nın kendisinin yok edilmesini gerektirirdi. Bu, Morgoth'u diğer tüm kötülerden ayıran şeydi. Sauron yok edildi, Balroglar öldürüldü ama Morgoth ancak dünyanın sonuyla birlikte sona erebilirdi. Ve birinci sırada Eru Ilúvatar. Aslında Ilúvatar'ı sıralamaya koymak bile anlamsızdı. Çünkü Eru sıralanabilecek bir varlık değildi. O her şeyin yaratıcısıydı. Ainur'u düşüncesiyle var etti. Büyük müzikle Arda'nın taslağını çizdi ve gizli ateşle ona gerçek varoluş bahşetti. Tolkien evreninde Ilúvatar'ın doğrudan müdahale ettiği anlar bir elin parmaklarını geçmedi. Ama her biri tarihin akışını kökten değiştirdi. Ainulindale'de Melkor'un uyumsuz melodisini kendi nihai temasına çevirdi. İsyanın bile yaratıcının niyetini aşamayacağını gösterdi. Bu mutlak gücün en çarpıcı ifadesiydi. Ilúvatar'ın ikinci büyük müdahalesi Númenor'un çöküşüydü. Ar-Pharazôn, Sauron'un kışkırtmasıyla ölümsüzlük peşinde koşarak devasa bir donanmayla Valinor'a saldırdı. Bu, Ilúvatar'ın çizdiği en temel sınırın ihlaliydi. Ölümlüler ölümsüzlüğü asla talep edemezdi. Ilúvatar dünyayı yeniden şekillendirdi. Arda düz olmaktan çıkıp küresel forma dönüştü. Aman fiziksel dünyadan ayrıldı ve Númenor denizin altına gömüldü. Bu bir savaş ya da bir cezalandırma değildi. Gerçekliğin kurallarının yeniden yazılmasıydı. Üçüncü müdahale ise daha sessiz ama bir o kadar belirleyiciydi. Gandalf'ın ölümden geri gönderilmesi. Moria'da Balrog'la birlikte düşen Gandalf, Ilúvatar'ın iradesiyle geri döndü. Bu, yaratıcının orta dünyanın kaderine hala baktığının, hala önemsediğinin en somut işaretiydi. Bu üç müdahalenin ortak noktası hepsinin dolaylı olmasıydı. Ilúvatar kılıç çekmedi, ordu göndermedi, kimseyle doğrudan konuşmadı. Gerçekliğin kendisini değiştirdi. Bu, gücün en saf, en mutlak ve en tartışılmaz biçimiydi. Tolkien Ilúvatar'ı bilinçli olarak uzak tuttu ve bu uzaklık güçsüzlüğün değil mutlak gücün ifadesiydi. Ilúvatar özgür iradeyi yaratmış ve o iradeye saygı göstermeyi seçmişti. Kötülüğün sonunda kendi kendini yok edeceğini biliyordu. Galadriel sınavını geçebildi çünkü o sınav zorlanmamıştı. Sonuç özgür iradenin ürünüydü. Frodo, Orodruin'de yüzüğü takmayı seçtiğinde bile Tolkien kaderle özgür iradenin buluştuğu o anda Ilúvatar'ın parmak izini gördü. Gollum'un düşüşü ne tam bir kaza ne de tam bir müdahaleydi. Tolkien evreninde her güç gösterisi, her zafer ve her trajedi Ilúvatar'ın çizdiği çerçevenin içinde gerçekleşti. O çerçevenin dışında hiçbir şey yoktu. Çünkü çerçevenin kendisi varoluşun ta kendisiydi. 10 varlık, 10 farklı güç tanımı. Galadriel gücü bırakmayı seçti. Elrond kayıplarla yoğrulup onarmayı tercih etti. Gandalf gücünü bilerek sakladı ve umuda dönüştürdü. Balroglar gücü karanlığa teslim etti ve yıkıcı birer silaha dönüştü. Sauron gücü kontrol aracına çevirdi ama bu araç onu yıktı. Eowyn gücün sınırlarını bildi ve o sınırda durdu. Ungoliant gücü yutma eylemine indirgedi ama yuttuğu şey sonunda kendisi oldu. Manwë gücün sorumluluğunu taşıdı ve bu sorumluluk onu hareketsizliğe mahkum etti. Morgoth gücünü Arda'ya saçtı. Bireysel olarak küçüldü ama mirası ölümsüzleşti. Ve Ilúvatar gücün kaynağının ta kendisiydi. Müdahale etmemeyi seçmesi bile mutlak kudretin kanıtıydı. Bu 10 varlığa baktığımızda Tolkien'in bize söylediği şey çok açıktı. Güç tek başına bir değer değildi. Gücü nasıl kullandığın, onunla ne yaptığın ve belki de en önemlisi onu ne zaman kullanmamayı seçtiğin gücün kendisinden çok daha önemliydi. Bu evrendeki en yüksek eylem yıkmak değildi. Bırakmak, korumak ve yaratmaktı.
Ve belki de en güçlü olanlar bu gerçeği anlayanlardı. Kurgu Anatomisine abone olmayı unutma. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kal.